Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Son zamanlarda Samsung tarafına baktığımızda gerçekten fiyat performans olarak ciddi anlamda yüksek modellerle karşımıza çıkıyordu. Fakat bu videoda inceleyeceğimiz Galaxy A13 modeli biraz daha farklı bir konumda diyebilirim. Bu videoda sizlerle beraber tüm artı ve eksileriyle Galaxy A13 almak gerçekten mantıklı mı? Bu sorunun cevabını birlikte vermeye çalışacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden A13'ün tasarımıyla incelemeye başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A13'e baktığımızda ilk olarak kesinlikle alt segment bir cihaz olduğunu hem ön taraftan hem de arka taraftan rahatlıkla belli edebiliyor. Arka tarafta parlak bir yapının kullanıldığını söyleyeyim. Malzeme kalitesi açısından da tamamen plastik bir yapıyla gelen Galaxy A13'ü elinize aldığınız zaman pek fazla kötü hissettirmiyor. Malzeme kalitesi yine de fiyatına oranla başarılı bir seviyede diyebilirim. Bunun haricinde telefonumuzda 3.5 mm jack girişinin bulunması güzel bir avantajken 8.8 mm kalınlık ve 195 gramlık ağırlığıyla da uzun süreli özellikle tek elle kullanımlarda elimizi biraz yorabilen bir telefon. Ekran tarafında da 6.6 inç gibi gayet yeterli bir boyuta sahipken Full HD Plus ve 400 ppi piksel yoğunluğuyla gelen fiyatının gerçekten gerisinde kalan bir panelle, PLS bir panelle geliyor. Açıkçası son kullanıcı olarak baktığımda bu ekranın kötü bir deneyim verdiğini söyleyemeyeceğim. Ancak öncesinde daha kaliteli ekranlara sahip olan bir telefondan bu telefona geçerseniz aradaki farkı net bir şekilde anlayacaksınız. Özellikle renklerin canlılığı ve ton farkları açısından bu ekranın çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ayrıyeten 60 Hz standart yenileme hızına sahip olması da bu ekranın en önemli dezavantajlarından. Yine de herhangi bir video film izlerken telefonu günlük kullanımda değerlendirdiğimde bu ekran yine de idare edecektir. Yonga kısmında Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 850 işlemcisi önümüze çıkıyor. Bu işlemci 8 nanometre mimari ile beraber verimlilik düzeyi yüksek bir yonga seti diyebilirim. Günlük kullanım için performans açısından alt segment bir telefona göre çok da yavaş kalmıyor. Oyun tarafına baktığımızda da PUBG'de 45 FPS desteğini görebiliyoruz. Fakat neredeyse hiçbir şekilde 40 FPS'in üstünü deneyim olarak alamadığımızı söyleyebilirim. Bunun en büyük sebebi bu işlemcinin yüksek performans anında çok stabil kalamaması. Genellikle 30 FPS bandında bir deneyim veriyor. Uzun süreler oynadığımız zaman da telefonun ısındığında rahatlıkla söyleyebilirim. 4 GB RAM, 128 GB depolama günlük kullanım için yeterli olsa da oyun tarafında bizi biraz zorlayan bir telefon olduğunu belirteyim. Eğer oyun odaklı bir telefon almayı düşünüyorsanız Galaxy A13 kesinlikle size göre değil. Donanımdan kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta üçlü kamera düzenini görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel değerindeyken 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kamerada bulunuyor. Kamera kalitesi, fotoğraf çekim kalitesi beklentimin gerçekten altında kaldı. Bu fiyat bandında daha iyi kamera performansını rahatlıkla alabilirken ışık oranı biraz düştüğünde veya fotoğrafların detaylarına indiğimizde bozulmaları rahatlıkla görebiliyoruz. Video kısmında da bu telefondan çok bir şey beklememek gerekiyor. Ortalama düzeyde bir performans sergiliyor. Ön tarafta da 8 megapiksel ve Full HD 30 FPS videolar çekebilen bir kameramız da bulunuyor. Titreşimleri de çok fazla engellediğini söyleyemeyeceğim. Genel bütünüyle Galaxy A13'ün kamera performansı $150 bandına yani 3000 TL aralığına hitap eden bir kamera paketine sahip. Bunun dışında kesinlikle şu anki fiyatıyla kamera olarak sınıfta kaldığını belirtmem gerekiyor. Şimdi bu telefonun en iddialı olduğu alana yani bataryasına baktığımızda 5000 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Bu batarya ile Galaxy A13 bir günü çok rahatlıkla çıkartabilirken 2 günde zorlayan bir performansı bizlere verebiliyor. Yani batarya odaklıysanız bu telefonun sunmuş olduğu performans sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Fiyat aralığında da en başarılı modellerden olduğunu da söyleyeyim. Yazılım tarafında da A13 Android 12 ve One UI 4.0 ile geliyor. Yazılım olarak herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şu an için arayüzde gayet akıcı 2-3 uygulamayı arda arda açık bıraktığımızda da donma takılma yapmayan bir deneyim alabilirken 2-3 yıl boyunca da güncellemeleri almaya devam edecek. Güç tuşu görevi gören aynı zamanda parmak izi okuyabilen bir tuşumuz bulunuyor. Bu parmak izi okuyucunun pratik bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0'ı destekleyen A13'te 5G desteği bulunmuyor. Bunun dışında hoparlör tarafında da mono bir hoparlöre sahip olduğumuzu söyleyeyim. Ses yüksekliği olarak ideal bir seviyede olsa da ses kalitesi
kalitesi yönünden biraz eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Ama fiyatına göre değerlendirdiğimde hoparlör performansı da kabul edilebilir bir düzeyde. Son olarak suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. Şimdi isterseniz değerlendirme bölümünde A13 alınır mı? Buna yakından bakalım. Şimdi Galaxy A13'ü bir değerlendirmek gerekirse açıkçası son zamanlarda incelediğim fiyat performans olarak en geride kalan modellerin başında geliyor. Burada baktığım zaman ekran tarafında da tasarım kısmında da gerçekten çok da başarılı olmayan biraz alt seviye kalan bir telefonla karşı karşıyayız. Deneyim açısından Galaxy A13 rakiplerine nazaran en ufak bir artı sunmuyor. Baktığım zaman da öne çıkan çok fazla bir yanının olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada batarya kısmında gerçekten başarılı bir telefon ancak batarya olarak kendi fiyat segmentinde de ortalama seviyede kalıyor. 5000 mAh batarya her türlü kullanımda 2 güne varan bir performansı çok rahatlıkla verebilirken ekran kalitesi olsun, performans olsun, bunun dışında kamera tarafında da fiyatını hiçbir şekilde hak ettiğini söyleyemeyeceğim. Galaxy A13'ün batarya performansı iyi dedik ancak burada 5000 mAh'lik bataryayı Galaxy M23'te de bulabiliyoruz. Bu cihazlara baktığımızda arada hem performans farkı hem de ekran akıcılığı noktasında, bunun dışında kamera tarafında da çok ciddi farkları bulunuyor. Buna rağmen Galaxy M23'te Galaxy A13'e çok benzer bir batarya performansı sergiliyor. A13'te bulunan Exynos 850 Yonga seti performans olarak en azından günlük kullanımda çok fazla yavaşlama, donma problemi yaşamadığımız, hatta neredeyse hiçbir bug'la karşılaşmadığımız bir deneyim verebiliyor. Ancak burada çok hızlı, tepkisel çalışan bir telefon olduğunu da söyleyemeyeceğim. Burada dengeyi korumak gerek. Burada Galaxy A13'ün genel paketine baktığım zaman da Samsung her şeyden azar azar koyup ortalama bir cihaz yapmış diyebilirim. Bu noktada fiyat avantajının olmadığını düşündüğümde de Galaxy M23 şu anda 4800 TL bandında 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile bulunabilirken Galaxy A13'e 4100-4200 TL gibi ücretler ödemek hiçbir şekilde mantıklı değil. Bu noktada M23 fiyat performans olarak A13'ten de çok daha başarılı bir cihaz. Snapdragon 750G işlemcisi de sizi uzun yıllar boyunca idare edecektir. Ancak Exynos 850'nin en fazla 2-3 yıl kadar idare edebileceğini düşünüyorum. Bu noktada işlemci de düşük seviye cihazlarda ciddi anlamda önem taşıyor. Aynı şekilde kamera kısmında da iki cihazda 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ana kameraları görebiliyoruz. Burada da kameraların çözünürlükleri aynı gibi gözükse de M23'teki kullanılan sensör çok daha başarılı. Burada hem video kısmında hem de fotoğraflar tarafında çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yani çok detaylı bir karşılaştırma yapmadık ancak Galaxy M23 A13'ten çok daha mantıklı bir cihaz olarak önümüze çıkıyor. Açıkçası A13'ün alınabilir, mantıklı bir seviyeye gelmesi için minimum 3500 TL ve altına düşmesi gerekiyor. Onun haricinde kesinlikle önerebileceğim bir telefon değil. Açıklamalar kısmında da Galaxy A13'ün güncel fiyatına ulaşabileceğiniz linkleri de bırakacağım. Oradan da fiyatları kontrol edebilirsiniz. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.